Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle A'dan Z'ye Komutan serisinde Harold Sigurdsson'u konuk ediyor olacağız. Dostlar, videoya geçmeden önce eğer hala kanala abone değilseniz abone olup aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz, bu video sizin işinize yarayacağını düşündüğünüz bir videoysa beğeni bırakabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şeyler olursa da yorumlarda sorabilirsiniz. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Dostlar, artık A'dan Z'ye Komutan serisine sizin istediğiniz komutanlarla devam ediyoruz. Bu yüzden bu komutanı siz seçmiştiniz. O yüzden Harold'ı çekiyorum. Bir sonraki komutanı da siz seçeceksiniz. Yorumlar kısmında en çok istediğiniz komutan hangisi olursa bir sonraki videoda onu göreceksiniz. O yüzden istediğiniz bir komutan varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi Harold'dan bahsedeceğiz. Harold'ın becerilerini, yetenek ağacını vesaireyi konuşacağız ama öncelikle şunu söylemeliyiz. Hani Harold nasıl kullanılıyor, nerede kullanılıyor, birazcık bundan bahsedelim ve Harold nasıl bir komutan, bunu da biraz tanımlayalım. Onun da negatif etkilerini, yani zayıf noktalarını nasıl ortadan kaldırmak için bir şeyler yapabilirsiniz, onları da konuşalım istiyorum becerilerine geçmeden önce. Şimdi dostlar, Harold'un hasarı çok güzel bir noktada. Ama bu hasarı kullanabilmesi için ve alanda bu hasarı tam olarak yansıtabilmesi için open field savaşlarında Harold'ı kullanırken mümkün olduğunca onu tank komutanlarla eşleştirmeliyiz. Yani bir şekilde kalkan etkisi olan, işte savunma kazanabilen, savunma sağlık statları yüksek olan, alanda tutunmasını arttıracak komutanlarla eşleştirmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Şimdi Leonidas mesela Harold'la kullanılıyor ve güzel oluyor. Alex yine keza kullanılıyor, güzel oluyor. Bu komutanların işte Alex mesela agresif bir komutan olmasına rağmen kalkanı var. Aynı zamanda kendisinin kalkan kazanması sonrası savunma statını arttırması gibi bir özelliği olmasından dolayı Harold'a güzel gidiyor. Onun dışında mesela Martel var. Martel'in karşı saldırısı çok yüksek. Bu komutanın da karşı saldırısı çok yüksek. Aynı zamanda kalkanı var. İşte savunma sağlık statı var. İntikal hızı kazandıracak. Ustalık becerisi açılınca Martel Harold'a yine çok güzel gidiyor. Aynı şekilde Richard dediğimiz komutan mesela oyundan düşmüş, birazcık geride kalmıştı. Böyle çok görüldüğü zaman üzerine insanlar gidiyordu. Onun iyileştirmesinin, hastane doldurmasına sebebiyet verecek şekilde ona yükleniyorlardı. Harold tam bu komutan için biçilmiş kaftan. Beraber eşleştirdiğiniz takdirde sizin kıta sayınız yukarıda kalırken bir yandan da Harold'ın hasarını rakibe çok güzel yansıtıyorsunuz ve karşı saldırı hasarı da çok yüksek olduğu için rakibi gerçekten hırpalıyorsunuz. Richard'da iyileştirme yaptıkça Harold'ın bu hırpalama özelliğinden çok güzel faydalanabiliyorsunuz dostlar. Oyun attığı için birazcık oyunu bekleyeceğiz. Şimdi bu yararlanma sürecinden bahsedelim biraz. Richard'ın arkasına sakladığınız zaman Harold'ı, insanlar direkt Richard'ı hedef alıp o hedefi parçalamak istiyor. Aynı şekilde Martel için de geçerli. İnsanlar birazcık Richard Martel ikilisini yaşlı krallıklarda gördükleri zaman, ileri bir KVK seviyesinde olduğu için, komutan seviyeleri de iyi durumda olduğu için direkt odaklanıyorlar ve yüklenip onları patlatmak istiyorlar. Böyle bir durum yaşanıyor olduğu için de ister istemez sizin orada yapmanız gereken şey, yani arkasına Harold'ı saklayarak veya işte direkt Harold'ı öne atarak o insanların hadi gel bana vur noktasına düşürmek. Çünkü Martel'in karşı saldırı hasarının %30 olması, bu komutanın karşı saldırı hasarının çok yüksek olması gibi durumlardan ötürü aynı zamanda bu komutan odak aldıkça daha yüksek hasarlara çıkabiliyor. Yani ilk becerisi mesela alan vurmaya başlıyor falan gibi şeyleri var. Bu tarz durumlar olduğu için rakibi gerçekten hırpalayabiliyorsunuz bu tank komutanlarla. Onun dışında işte Alex'in zaten hasarı yüksek, kalkan vesaire. Guan Yu'nun işte öfke yenileme muhabbetinden dolayı daha fazla öfke attırması, statlarının yüksek olması falan gibi durumlarla Harold'ın verimini arttırıyor. Gayet tatlı noktalara taşıyor. Şimdi bu 4 komutanla çok uyumlu Harold. Ama bu yeterli mi? Yani open field için bu komutanlarla kullanıldığında işte üzerine işte full atak giydirsek olur mu falan gibi bir durumu değerlendirecek olursak, eğer open field'da Harold'ı kullanacaksanız bu ne yazık ki yeterli olmuyor dostlar. Çünkü Harold'ın kendi savunmasını kırma becerisi var ve bu giderek artan bir durum. Yani bu komutan geldiğinde ilk bir statı vardı ki işte %75'e kadar saldırısını arttırabiliyordu ama %75'e kadar da savunmasını azaltabiliyordu. Hani bu ifadesi birazcık değiştirilmiş gibi oldu ama hala bildiğim kadarıyla, bana gelmediği için, alanda doğrudan test etmediğim için bildiğim kadarıyla hala o savunma kırma steklenmesi de devam ediyor. Bu nedenle bu komutan kendi savunmasını çok fazla kırdığı için biraz daha bu savunma kırma negatifinden az etkilenmesi için Harold'a biraz da open field'da kullanırken yine savunma sağlığı yüklememiz gerekiyor. Çünkü
Yani arkasına her ne kadar tank komutan koysak da Herald'ın bir şekilde o kırılganlığını azaltmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de ekipmanlarla Herald'ı beslememiz gerekiyor dostlar. Yani savunma sağlık statıyla Open Field'da bu komutanı değerlendirebiliriz. Gelelim rally noktasına. Şimdi rally açacağınız zaman özellikle bu işte yeni senaryo dediğimiz bu kendi teknolojisi olan kristalle beslenilen bu Kayıp Krallık serisi fetih sezonu deniyor. İşte Kahraman Marşı var, 8'li KVK var. Buralarda Herald hala rally amacıyla kullanılıyor ve hani en çok buralarda görüyorsunuz. Aydınlık Karanlık'ta 300 günlük bir komutan olduğu için kullanılabilecek pozisyonda olacak. Ama Aydınlık Karanlık'ta rakibinizin içine direkt rally gönderiyorsanız Atilla Taka'da biraz daha uygun olacaktır. Çünkü rallilerin swarmlanma durumu söz konusu. Eğer alanı kazandıysanız ve rakip garnizonu bir şekilde tutmaya devam ediyorsa, şehirlerinden sürekli orada atıyorsa falan Aydınlık Karanlık'ta yine Herald rallisi açabilirsiniz. Swarmlanmayacağına eminseniz açabilirsiniz. Çok sıkıntı yaşamazsınız. Ama swarmlanacaksa Herald rallisi açmamalısınız. Bunun için de en uygun KVK sistemi bu fetih sezonunda gerçekleşiyor. Fetih sezonunda Herald'la rally ne şekilde açılıyor? Genelde Guan'ın arkasında Herald oluyor ve o şekilde açılıyor. Çünkü mümkün olduğunca rakibi patlatmaya, rakibi yıkmaya yönelik bir rally açmak istiyorsunuz. Bu nedenle de ekipman tercihinde Open Field için söylemiş olduğumuz işte o savunma sağlık giydirin çok hani şöyle yapın böyle yapın muhabbetlerini tamamen iptal etmiş oluyoruz. Tamamen Herald'ın üzerine mümkün olduğunca tabii ki savunma sağlık 1-2 item olsun ama mümkün olduğunca atak bufflarını giydirmemiz gerekiyor. Çünkü oradaki amacımız rakibin garnizonunu patlatmak ve mümkün olduğunca yüksek hasar çıkarmak. Guan'ın arkasındaki bir Herald da çok yüksek hasarlara çıkabiliyor. Bu şekilde bir kullanım alanı var. Benim ekipman ve işte kullanım alanı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gelelim becerilerine. Becerilerinden başlayalım. Şimdi dostlar 1000 öfke gereksinimiyle bir hedefle doğrudan savaştığınız takdirde 1200 hasar vuruyorsunuz. Ama hedef sayısı 3'e kadar çıkması durumunda 3 tane hedefe 1500 hasarı uygulayabiliyorsunuz. Ama her hedef eklenmesi durumunda %15 hasar kaybı yaşanıyor. Ama burada öyle bir şey var ki bu komutanın %20 hasar bonusu var. Yani bu hasar bonusu da hem karşı saldırı hem normal saldırı hem beceri hasarını falan kastettiği için buradaki %20 artış aslında bu 1500'ün %15 düşüşlerini eksiltiyor. Yani ne oluyor işte burası 3 tane hedef seni dövüyorsa %15 azalırsa neye düşüyor? 1200'e 1100'e falan düşüyor. Yani %30 kırıyor. %30'u %20 azalttığınız takdirde yani şuradan gelen hasar bonusuyla ki bu normal saldırılarınızı da besleyeceği için çok çok daha fazla vuruyor olacaksınız. Yani %10 falan düşmüş olacak. %10 düşerse de 1350 civarında falan bir hasarınız olacak. Aslında burada gördüğünüz şey çok da bu eklenen hedef başına hasar kaybı yaşamadığınız gibi bir durum söz konusu. Bu komutanın ilk becerisi gerçekten muazzam. Çok yüksek hasar atabiliyorsunuz. Gelelim ikinci becerisine. Şimdi piyade saldırı bonusu var bu komutanın. Ama bu direkt ralliler için geçerli. Yani bu komutanı rallide kullandığınız takdirde direkt %10 piyade saldırı bonusuyla başlıyorsunuz. Ama %10 ihtimalle de gelen saldırının alınan hasarını azaltıyorsunuz. Yani aldığınız hasarı gelen saldırıdan %30 azaltıyorsunuz. Bunun şöyle bir durumu var. Bu etki üzerinizde bir süreliğine kalmıyor, alınan hasar azaltma etkisi. Yani o anlık için geçerli oluyor. O an size normal saldırı geliyorsa normal saldırıyı azaltıyorsunuz. Bir şekilde beceri denk geldiyse beceriyi azaltıyorsunuz. O yüzden böyle hani çok böyle olağanüstü bir beceri diyemeyiz ama illaki rallilerde devreye girecek bir beceri olduğu için illaki bir beceri anına denk gelecektir. Ve o beceri anında %30 bir kere bile azaltsa sizin için güzel bir etki yaratacaktır. Fena bir beceri değil. Gelelim 3. becerisine. 3. becerisi bize %30 piyade saldırısı bonusu veriyor. Aynı zamanda %10 intikal hızımızı arttırıyor. Bu az önce anlattığım hem güzel olan hem kötü olan beceri. Şimdi burada siz stack biriktirebiliyorsunuz. Ve bu her biriktirdiğiniz stack başına 8 saniyelik geri sayım yeniden başlıyor. Şimdi 15 defaya kadar stack biriktiriyorsunuz. %5 üzerinden hesap ettiğimizde %75'e kadar çıkabiliyor bu süreç. Ve %75 atak buff'ı kazanabilirken aynı zamanda savunmanızdan %75 kayıp yaşıyorsunuz. O noktaya kadar çıkartabilirseniz stackleri. Şimdi bu durum hem iyi, gerçekten güzel hasar vuracaksınız demek, hem kötü, güzel hasar yiyeceksiniz demek. Böyle tatsız bir durum var.
Ama şöyle bir etkisi de var ki bu komutanın dördüncü becerisinin. Burada dördüncü beceride %20 ihtimalle etkin beceri hasarınızı tekrar tetikleme durumunuz var. İlk önce bir onu söylemiş olalım. %20 ihtimalle etkin beceri hasarınızı tekrar tetikleme durumunuz da normal saldırılarınız sürerken devreye giren bir durum. Yani mesela Cengiz'de %30 atak vardı. Şey vardı, hani %30 ihtimalle ilk beceriyi tetikleme vardı. Ama bu ne şekilde çalışıyordu? Hani ilk becerinizi attıktan sonra %30 ihtimalleydi. Ama bu normal saldırılarını sürerken %30, %20 ihtimalle direkt ilk becerinizi atabileceksiniz anlamına geliyor. 5 saniyede bir tetiklenebiliyor. Ama her 5 saniyede bir tetikleme ihtimaliniz %20 oranında başlamış oluyor ve %20 yüksek bir oran olduğu için illaki tetikleyeceksiniz. Yani çok sık beceri atma durumu söz konusu olacak bu komutanla. Ve şöyle bir imkan sağlıyor size. 8 saniye boyunca 3 saniye boyunca tüm savunma düşüşü etkilerine karşı bağışıklılık kazanıyorsunuz. Hem rakipten savunma düşüş konusunda debuff yemeyeceksiniz, hem de buradaki zehirli dediğimiz o özelliğiniz, yani o 8 saniye süren özelliğinizin 3 saniyesini azalttığı için aslında o %75 savunma kaybını 3 saniye daha azaltmış oluyor ki hani bu iptal eden bir durum değil, onu da söyleyeyim. Yani hani sizin üzerinizdeki o negatif etkiyi iptal etmiyor. Yani baştan başlamıyor stekler savunma konusundaki negatif etkisi. 3 saniyeliğine donduruyor diyelim. Yani atıyorum birikti. %30'a geldi. 3 saniye durdurdu. O arada saldırı steğiniz artıyor. Ama savunma steğiniz sabit kalıyor. Ondan sonra kalan işte 5 saniyede veya işte hani kaldıysa işte 2-3 saniyede yine savunmanızın azalması devam ediyor katlanarak, üzerine eklenerek. Öyle bir durum söz konusu. Bu aslında 3. becerideki zehrinizi, yani kendinize uyguladığınız zararı bir miktar tolere ediyor. Ama tamamen bunu üzerinizden atmadığı için de ister istemez o kırılganlık hala üzerinizde kalıyor. Bu yüzden zaten Open Field'da mümkün olduğunca işte savunma, sağlık ekipmanları ve arkanızdaki işte size bir şekilde kalkan, tanklık vesaire verecek komutanlarla kullanmanızı öneriyorum. Çünkü diğer şekilde gerçekten bir kağıda dönüşeceksiniz ve odak aldığınız zaman evet karşı saldırı hasarıyla güzel hasarlar verebileceksiniz ama çok hızlı eridiğiniz için de alanda o kıtanız çok kısa süre kalabilecek. Onun git geliyle çok fazla uğraşacaksınız. Ki hani bir yerden sonra şöyle bir durum daha var. Hani %50 cana düştüğünde genelde kıtanızı alanda savaştırmazsınız. Çok daha fazla ağır yaralı almak için geri çekersiniz. Herald sizi bu anlamda yoruyor. Yani ne oluyor? İşte %50'ye düşüyor. Geri çekiyorsun. Tekrar onu %100 gönderiyorsun. Sonra işte çok fazla yine o da kalıyor. Yine %50'ye düşüyor. Yine geri geliyor. Git gel git gel git gel. Herald diğer kıtalarınızı aksatmaya başlıyor. Bu yüzden de mümkün olduğunca tank komutanlarla kullanırsanız kendi diğer komutanlarınızın alanda kalma süresine yakın bir süreye getirebilirsiniz Herald'ı. Gelelim ustalık becerisine. Ustalık becerisi çok güzel bir beceri. Neden çok güzel bir beceri? Şimdi burada %20 karşı saldırı hasar bonusu var. Sabit bir şekilde ustalık becerisinden geliyor. Bu oran Martel'de biliyorsunuz ki %30 oranında var. Şimdi burada %20 geldi. Martel'le kullandığınızı düşünerek hesap yapalım bir. %20 buradan geldi. Hedef olduğunuz takdirde rakip sizi hedef aldığı takdirde 10 tane düşman sayısına kadar yük biriktirebiliyorsunuz ve her yük başına %2 karşı saldırı hasarınızı arttırıyorsunuz. Ne oldu? Odak aldınız 10 tane düşman tarafından, buradan bir %20 daha aldınız. %40 karşı saldırı bonusu kazandınız. İlk becerinizde ne vardı? Hasar bonusu vardı. %20. %20 hasar bonusunun içerisinde %20 karşı saldırı bonusu da var dostlar. Yani burası 10 tane düşmandan hedef aldığınızda %40 buradan geldi. %20 buradan geldi. %60. Bu özellik 2 saniye üzerinizde kalıyor ama sizin %20 ihtimalle tetikleme durumunuz var. İlla ki hani 4 saniyeye çıkaracaksınız onu. O düşmanlar sizi döverken. Bir de arkasına martel koyarsanız ne oluyor? O %60. Martelden gelen %30 ile birlikte %90 karşı saldırıya çıkabiliyorsunuz ve bu şu anlama geliyor. Sizi odak alan rakipleri gerçekten hırpalamış olacaksınız. Gerçekten yıpratmış olacaksınız. Bu da çok tatlı bir etki yaratacak. Bu yüzden ben Herald'ı kendim kıtalarımı hani Alex YSG, Guan, Leonidas kullandığım için Herald'ı Martel'le kullanmayı düşünüyorum ve bu etkiden gerçekten faydalanmak istiyorum. Eğer becerebilirsem odak aldırmak için işte bir şekilde Martel'le ortaya atacağım veya işte
Eğer Herald'a odak almaya oyuncular başlarsa direkt Herald da koyacağım. Ama keyfini bu şekilde çıkaracağım. Bu komutanın becerileri gerçekten çok tatlı, keyifli bir komutan. O yüzden de ben Herald'ı beğeniyorum dostlar. Bazı dostlarımız Herald'ı Guan'dan daha çok beğeniyorlar ama Guan'ın her daim alan hasarı ve alan ek hasar faktörü var. Bu yüzden Guan'ın çıktığı hasarlar alanı yıpratma açısından ve alana sustur uygulama açısından benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden ben Guan'ı önce fulllemenin Herald'ı işte sonradan elde edip Guan'ı fulllemeden Herald'ı maxlamaktan daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu fikrimi de belirtmiş olayım. Şimdi dostlar şuradan Herald için bir ağaç gösterelim. Neden buradan Herald için ağaç gösteriyorum? Çünkü Herald'ım yok. Henüz krallığa gelmedi. Henüz krallığa gelmediği için de buradan göstermem gerekiyor. Herald için ben böyle bir yetenek ağacı hazırladım. Herald'da bunu kullanabilirsiniz. Ama neden bu yetenek ağacını bu şekilde hazırladık? Birazcık onun üzerinden de konuşalım. Şimdi piyadede vazgeçilmeyecek şeyler var. Mesela buradan sağlığı almak, buradan işte bir şekilde savunma statını elde etmek. Öfke zaten her komutan için bir şekilde yetenek ağacında bulundurulması gereken şeylerden bir tanesi. Burada zaten süvarilerle bolca dövüşeceğimiz için bunu yapmış oluyoruz. Şimdi buradaki gördüğünüz 5 tane yetenek puanını başka ne şekilde değerlendirebilirdik? Birazcık bundan konuşalım. Ne yapabilirdik? Şimdi buradan şunu ve şunu alıp bitirebilirdik. Ama o zaman neyi kaybediyoruz? Şimdi Herald'ı eğer biz intikal hızı düşük komutanlarla kullanacaksak Herald'ın kendi üzerinde bulunan %10 intikal hızı var ki piyade yavaş bir birim. Ama siz Max Martel'le kullanacaksanız sorun olmayacak. Bir şekilde Max Martel'in %20 intikal hızı olduğu için Herald %30 intikal hızıyla gayet güzel alanda hareket edebilir. Eğer siz Richard'la kullanacaksanız Herald'ı, yani arkada işte Richard'ı kullanacaksanız buradaki bir şekilde intikal hızlarını almış olmanız size en azından %12 daha intikal hızı kazandırıyor. Üzerinde de %10 var. Ne yapıyor işte? %20 intikal hızı yapıyor. Bir iki parçada şey giydirirseniz, rüzgar aldı falan giydirirseniz hani alanda aksayan bir kıta olmaz. En azından hani rakibi kovalama veya bir şekilde aralarına düştüğünüzde geri çekilme imkanı yaratabilir size. Ben hiç önemsemiyorum kardeşim, kıtalarımı atıyorum, sonuna kadar dövüştürüyorum derseniz o zaman buradaki yetenek puanlarından vazgeçebilirsiniz. Öyle bir durumda da buralara gidersiniz. Ben çok daha fazla öfke yenilesin istiyorum gibi bir düşünceniz varsa da ne yapabilirsiniz? Şuradaki süvari tarafından birazcık vazgeçip tamamen buraya yetenek şeylerini harcayıp buradan direkt normal saldırıların öfke arttırmasını sağlayabilir ve vahşi duayı alabilirsiniz. Yetenek ağacı ile ilgili düşüncelerim bu şekilde. İşgal komutanlarının buradaki kalkanı alması önemli. Çünkü alınan karşı saldırı hasarını düşürmeniz gerçekten önemli oluyor. Çok daha fazla kıtayla dövüşeceğinizi de düşünecek olursak Herald açısından. Guan da mesela o da kaldığı için bu bizim için gayet kıymetli oluyor. Ben yetenek ağacı ile ilgili bunu öneriyorum dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa yine yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.